Hoş giyimli genç kızlar Adalar Vapuru'nda. Şöyle bir hayal var orada. Biliyorsunuz Adalar İstanbul'da aslında bir sayfiye yeridir. Rumların yaşadığı, Ermenilerin yaşadığı, Yahudilerin, Musevilerin yaşadığı ve Türklerin yaşadığı, Alevisi, Sünnisi bir adalar aslında bir kozmopolit bir cennettir İstanbul için ve bu sadece son bu yüzyıldır değil, yüzyıllardır böyle onların mutlu bir şekilde beraber yaşadığı falan söz konusudur. Adalara da İstanbullular, eski İstanbullular çok sık hafta sonlarına sayfiye yeri olarak giderler. Orada hala yüzülüyor, balık tutuluyor, müthiş balık restoranları, rakı geceleri yapılır adalarlarda. Şimdi adalara biliyorsunuz giden şehir hatları, vapurları var. Çok da zevklidir. 1 saat, 1,5 saat sürüyor durumuna göre o vapurda gitmek. Adalar Vapuru'nun güvertesindeyiz. Çok da güzel bir havada, güneşli bir havada. Genç kızlar aralarında şakalaşıyor, 4-5 tane. O genç kızları işte orkestradaki flüt, oboa, klarnet, fagot gibi tahta nefesli sazlar canlandıracak. Bir yandan da bir kanuncu var orada. Yakışıklı erkeği belki temsil ediyor anlamında. Kanuncu uğruna da genç kızlar parçanın sonunda bir kavgaya tutuşurlar. O bahsettiğim genç kızların hoş sohbeti veya cırcırlığını anlatan ilk tema şöyle, flütün verdiği. Daha sonra vapurun hışırtıları arasında bir vals duyar gibi oluruz ama bu aksak ritimli bir vals bir yandan. Güzel bir melodisi var. Hoş giyimli genç kızlar. Kanuncu sürekli araya girip kendi şeyini çalar. Kızlar kanuncu uğruna birbirleriyle kavga etmeye başlar. Kanuncunun teması. Gördüğünüz gibi basit bir müzik. İstanbul Senfonisi'nin bölümlerindeki tonalite, atonalite, modalite, makamların kullanılışı senfoniyi güzel anlatmak uğruna basite indirgenmiştir. Komplike matematikleri olan bir senfoni değildir benim ilk senfonim İstanbul Senfonisi. Ama zıtlıkları olan da bir eserdir. Mesela bu Hoş Giyimli Genç Kızlar bölümünde vapurun düdüğü vardır. Tuba'nın verdiği. Pes bir ses, pes bir tuba aynı vapur düdüğü gibi tınlar. Onlar aralarında oynaşırken o düdük, vapur düdüğü vesairesi ve yine Ocean Waves'in verdiği Marmara Denizi dalgaları, bu sefer geminin kenarındaki köpükler fevkalade iyi hissedilir bir şekilde olacaktır. Halil Paşa Garı tabii ki Sultanahmet gibi, adalar gibi, ne bileyim İstanbul Fethi gibi İstanbul simgelerinden biridir.
biz Haydarpaşa Garı'nı çok kullandık. Özellikle ben Ankara'da çocukluğum geçtiği için İstanbul'a gelirken hep trenle gelirdim. Fevkalade zevkli ve güzel bir gece treni yolculuğu vardır İstanbul'dan Ankara'ya. Haydarpaşa Garı'ndan gider Anadolu'ya ve Asya'ya, Orta Doğu'ya bütün trenler. Tabii bu bapta Nazım Hikmet'i anmamak mümkün değil. Özellikle Memleketimden İnsan Manzaraları kitabı. Biliyorsunuz o da Haydarpaşa'da başlar. Garda olup bitenler sonra trene binilir ve İzmit'e, Ankara'ya doğru yola çıkarken o tren gürültüsü arasında restoran vagonunda Nazım Hikmet hikayesini anlatmaya başlar. Restoran vagonundayız dedim. Çeşitli insanlara bakıyoruz restoranda otururken. Yolculuk düşünmektir çünkü. Bir yandan seyrediyoruz dışarıda müthiş güzel Marmara Denizi yanından geçen raylardan geçen yolu. Bir yandan da restorandaki insan tiplerine bakıyoruz. Orada belki bir tane düşünceli bir adam var. Değil mi? Belki bir aşık bir çift var. Daha yeni evlenmiş olabilirler. Değil mi? Hayallere dalmışız insanları seyrederken. Yolculuk çünkü hayallere dalmaktır. 6. bölüm Alem Gecesi bir kanun taksimiyle başlar. Senfonideki bana ait olmayan tek bölüm tabii ki kanunun taksimi. Onun yaptığı güzel taksimden sonra Alem Gecesi bölümü başlar. Alem Gecesi. Bir İstanbul eğlence gecesi gibi. Tabii bunun başlıca faktörü köçekçelerdir. Ben de bir kendime göre Karciğer makamında bir köçekçe yazdım. O bölümün sonunda gelen köçekçe şöyle ki... gibi bir köçekçe. Tabii bütün köçekçeler hele ki Karciğer makamındaysa birbirine benzer bir şekilde, o da bir gerçek. Ama bölümün ortasında kullandığım bir tema var. O hakikaten bilindik bir şarkıdan oldukça alınmıştır.
bir metafor yapılarak alınmıştır. Tamburi Mustafa Çavuş, bir Türk sanat musikisi bestecisi. Onun bir şarkısı var. Dök zülfünü meydane gel. O şarkıdan esinlenerek kanun ve orkestra için bir ara bölümü var şeyin. Şarkı şöyle. Gibi bir Türk müziği şarkısı, eski yüzyıllardan kalma. Onun üzerine benim çeşitlemelerim, metaforlarım vesairem var. Bu 9-8'i geneli 9-8'lik Türk aksağı olan, yani 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 şeklindeki aksak tartılı ritimler, ki senfoninin çoğu bölümünde çok var bunlar, bir bölümdür. Son bölüm, 7. bölüm, final. Tabii ki benim deminden beri anlatmaya çalıştığım İstanbul hep bir hayallere dalma, nostaljilere dalma, eskiye dönme İstanbul'uydu. Son bölümde ise günümüzün masif İstanbul'u, çirkin, betonarme, stresli, 15 milyon nüfuslu metropol, mega kent vesaire. Onunla başlıyor. Bir büyük cluster'la başlıyor dolayısıyla. Büyük gürültüler, büyük patlamalarla başlıyor. Maslak, gökdelenler, fabrikalar vesaire, sanayi, endüstri, 15 milyon nüfuslu bir şehrin büyük stresi, trafik. Orada Ney zavallı bir şekilde hala eskiyi anımsamak istiyor, hala duygu katmak istiyor müziğe. Müzik duygusuz çünkü o sırada. Ve besteci de, eser de, herkes de, Neyzen de tekrar güzel İstanbul'u arar. Ve bulacağı şey, tekrar geri dönmek isteyeceği şey, nostalji bölümünün teması. Yani ilk bizim senfonimizin başındaki Hicaz teması fa diyez üzerinden önce geliyor. Gibi. Ve senfoni ilk başta 1. bölümün başında nasıl Marmara Denizi'nin dalga hışırtıları arasından çıktıysa, en sonunda Hicaz makamındaki temasıyla beraber dalgaların içine tekrar gömülür.